Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün oyuna gelenleri inceleyelim arkadaşlar. İtalya Ligi Orta Saha Epic paketi var. Ayrıca klasik etkinlikler bulunmakta. Oyuncu seviyelerini açıklayan uygulama eFootball uygulamasını genelde kullanıyorduk. Haftalardır çok geç açıklıyorlardı ama erken açıkladılar. Şu an saatimiz kaç? 6:50 arkadaşlar. Ben 6'yı çeyrek geçe gibi falan baktım. Açıklanmıştı. Şu an erken vakitte bu videoyu çekiyoruz ama erkenden de açıkladılar. Düzelttiler. Kaç haftadır 11, 12 o sularda öğlen vakitlerinde açıklıyorlardı. Bayağı geç açıklamaya başlamışlardı. Bugün gelenlere bakacak olursak öncelikle etkinliklerden başlayalım. Kampanyadan dolayı da giriş bonusu beceri antrenörü veriliyor. O da bitecek arkadaşlar. 777 milyon indirme kampanyası önümüzdeki perşembe sona eriyor. Klasik etkinliklerimiz geldi. Online maç oynadığımız tarafta bir tane 50 futbol parası kazanacağımız etkinlik bugün geldi. Bundan beceri antrenörü, 3 tane beceri antrenörü ve bir tane 50 futbol parası kazanabiliyoruz. Daha önce gelen etkinlikleri oynamadıysak da Perşembeye kadar süresi bulunmakta. Yapay zekaya karşı bölümünde de 60.000 GP bir tane pozisyon antrenörü kazandığımız klasik etkinliğimiz geldi. Başka bugün gelen farklı bir etkinlik yok. Diğerleri daha önce gelen etkinlikler. Bu diğer tüm etkinliklerin de süresi Perşembe günü sona erecek. Kampanyadan dolayı fazla etkinlik geliyordu. Ne yazık ki Perşembe o kadar fazla etkinlik beklenmemekte. Epic pakete baktığımızda epikleri biliyorduk. Seviyeler de beklendiği gibi oldu. Çok yüksek seviyeler yok ne yazık ki ama renkli kartlara da bakalım. Renkli kartlar içerisinde yüksek seviyeli olanlar, özellikleri nelerdir onları da inceleyelim arkadaşlar. Bu paket için açılım gerçekleştirilir mi, gerçekleştirilmez mi? Özelliklere baktıktan sonra da yorum yapabiliriz ama bakmadan da yorum yapabiliriz. Çok heyecan verici bir paket olmadı. Daha iyi gelmeyen oyuncular da vardı. Mesela Rumenigeli falan bir paket olsaydı daha heyecan verici de belki olabilirdi. Bu oyuncuları bir inceleyelim. İlk olarak renkli kartlardan başlayalım. Öne çıkan kartlar sırayla gidecek olursak burada düşük seviyeli bir ismimiz var. Xabi Alonso'yu mu alsak arkadaşlar? Güçlendirici menajerler sıklıkla kullanılıyor. Öyle de bakabiliriz. 96. Le Roman'da da 96'mış. Ön libero. Özelliklere baktığımız zaman ön libero olduğu için savunmasının iyi olmasını isteriz. İyi. Ama hızlı bir isim değil. Pasları da iyi seviyelerde. Çok hızlı olmayan, savunması iyi bir isim ve yüksek seviyeli futbolculardan bir tanesi Kostic. 99. Mesela güçlendiricili bir menajer alsak denediğimizde yine 99. Ortalarıyla ön planda olan bir isim Kostic. Yüksekten pası 92, falsosu 88, hız değeri 92, hızlanma 88. Top sürme değerleri nasıl? 85-84. Çok yüksek değil ama kötü de değil. Şut gücü harika. Dayanıklılık da var. Gerekirse pozisyon antrenörüyle sol bekte bile en yüksek haliyle oynatılır ama savunma özellikleri pek yok. Orta yapmayı sevenler için Kostic'in hani orta kafacılar Player of the Week kartını bile kullanıyor. İyi ortaları olan, elimizde belki öyle pike yapan orta ya da güzel orta yapan başka isim yoksa Epic tarzı filan Kostic o anlamda iş görmekte. 96'lık Lazora menajerimizi değiştirdiğimiz zaman yine 96. Şöyle farklı menajer alalım 96. Tam ortası hızlı, şut gücü yüksek. Pas da yok o kadar. Savunma da yok bu futbolcumuzda. Hızlı bir isim. Kanatlarda kanat oyuncusumuş. Ben orta saha arıyorum arkadaşlar. Göbek dost zannettim bir an. Tam orta saha olduğu için sağ kanatmış. Diyorum bu adam pas atmıyor. Defans da yok filan. Defansif orta sahamız var. 97. Xabi Alonso'da şöyle baktığımız zaman Fransız menajerde de 97. Defansif orta saha savunmasında iyi olduğu taraflar da var. Ama çok yüksek de değil. Pasları iyi ama hızlı bir isim değil. Burada göbek futbolcusu merak ediyordum ben Loftus-Cheek'i. Seviyesi 99. 100 olmadı. Güçlendiricili menajerlerde de 99. Tek tek hepsine bakmadık. Birçok güçlendiricili menajer var ama en çok kullananlara ben bakıyorum arkadaşlar. Boşluk kollayan oyun tarzına sahip. Pas desek var. Top sürme, sık tutma oralar iyi. Bitirecek çok kötü. Falso kötü. Savunmaya 8 tane basmasına rağmen bu kadar. Hızı 88. Paslarıyla, top kontrol, top sürmesiyle ön planda olan bir futbolcu. Her ne kadar 99 da olsa eksik tarafları da ne yazık ki var. Ve Frattesi. İlk seviyesi yüksekti. Maksimum seviyesi düşük. İlk seviyesi oldukça yüksek bir isimde. 97'ye kadar çıkıyor mesela Xabi Alonso'da. Marketteki L Roman'ı aldığımız zaman da boşluk kollayan oyuncu. Yani bazı özellikleri iyi. Çok heyecan verici bir kart değil. Geldik buraya Suslov. 92 çok düşük seviye. 95'e kadar çıkıyor. Güçlendiricili menajerler de pek etkilemedi oyuncuları.
Yaratıcı oyun kurucu. Bazı özellikleri 80'in üzerinde. Top kontrolü, top sürme değeriyle ön planda olan bir isim. Ve son futbolcumuz Katel'di. Baktığımız zaman seviyesi 97'ye kadar çıkmakta. Güçlendiricili menajerlerde de yine 97. Orkestra şefi. Savunma anlamında iyi. Hızı da 81. Pasları çok iyi. Orkestra şefi olduğu için oyun kuran bir oyuncu. Aslında Player of the Week'e gelecek tarzda bir oyuncu olmuş. Epic pakette daha güzel. Renkli kartların daha yüksek olması gerekirdi. Şimdi de arkadaşlar Epic'lere bakalım. Rui Costa ile başlayalım. Rui Costa'nın daha önce milli takım kartı gelmişti. Bugün gelen kartı bu kartı değil. Ama seviye aynıydı arkadaşlar. Güçlendirici menajer seçmeden önce şöyle güçlendiricisini çalıştırdık. Yaratıcı oyun kurucu oyun tarzına sahipti. Güçlendiricili menajerlerde de yine 102. Özellikleri bu şekildemiş. Şimdi gelen kartına bakarız. Hızı 78. Sol taraftaki özellikler oldukça iyi. Bugün gelen kartı da bu. Yine 102 seviye. Güçlendiricisi çalışıyor. Menajerlerde denedik. Farklı menajerlerde de şöyle denesek yine 102 seviye. Klasik 10 numara. Klasik 10 numara oyunda çok tutulan bir takım oyun tarzı değil ne yazık. Oyun tarzı değil ne yazık ki. Çünkü klasik 10 numaralı futbolcular eskiden özellikle rakip ceza sahasına çok fazla koşu yapmazdı. Konami bir ara onu düzelttiğini açıkladı. Biraz daha fazla ceza sahasına koşu yapacak dedi. Ama geriye de çok gelmiyor. Savunmaya yardımcı olmuyor. Dayanıklılıkları çok da yüksek değil birçok klasik 10 numaranın. Erkenden de yorulabiliyorlar savunmaya da yardıma geldiklerinde. Konami orada bir düzeltme yaptığını açıklamıştı. Şimdi baktığımız ben de çok kullanmıyorum ama boşluk kollayan oyuncuyu mesela daha fazla tercih ediyorum. Daha sonra yaratıcı oyun kurucu da olabilir. Özelliklerine baktığımız zaman bu kartında hızı biraz daha yükseltmişler az öncekine göre. Sol taraf yine güzel. Top kontrol, top sürme o değerler var. Yüksek tampası 88. Bitiriciliği 83. Duran top falso 83-88. Alçak tampası güzel 93. Şimdi ofansif orta sahada oynatacaksak kilit paslar atması gerekiyor. Hızı da 83. Ne çok yüksek ne düşük. Hızlanma önemli 91. Keşke şut gücünü daha da yüksek yapsalar ya ceza sahası dışından şutlar için. Falsosu 88, şut gücü 83, bitiricilik 83. Dayanıklılığı 79. Fiziksel temas 70, denge 88. Çok yüksek seviyeli olmadı ne yazık ki Rui Costa. Donadoni'ye geçecek olursak arkadaşlar Donadoni göbek olarak geldi. Ama şöyle bir durum var. Kendisini açıkta oynatırsak açığa göre etkili bir açık oyuncusu olabilir. Şimdi daha önce Donadoni mesela açık kartıyla gelmişti. Bedava Epic açma hakkı vardı. O zaman bu kartı gelmişti. Çıkaranlar oldu. Bedava Epic pakette o zamanlar Epic paketten açma hakkı 2 tane verilen vardı. Galiba o pakette belki de yer aldı. Bugün gelen kartı bu. Güçlendiricili menajerleri de baktık. Yine 101 seviye. Şimdi Donadoni göbek olarak geldi. Boşluk kollayan oyuncu. 29 yaşındaki haliyle hızlı bir isim. Pasları çok iyi. Kanatlarda kullanabiliriz. Açıkta kullanabiliriz. Ofansif orta saha göbek pozisyon antrenörüyle farklı yerlere de çıkarabiliriz. Top kontrolü, top sürme, pasları, hızı. Öne çıkan özellikleri bu. Seviyesi 101. Ama dedik ki Donadoni olduğu da çıkarırsak kanatta kullanmak istiyoruz. O zaman kanada göre geliştirebiliriz. Mesela sağ kanada göre ben geliştirsem kartında 100 yazar arkadaşlar. Ama 104'lük bir kanat futbolcusu gibi oynar. Şimdi böyle yaptığımız zaman her ne kadar kartında 100 yazsa da sağda 104'lük bir oyuncu gibi performans sergiliyor. Neden mi? Bu şekilde fulllediğimizde şimdi savunmadan aldı. Hızlanma 94-91. Top kontrolü, top sürme oralar da güzel. Paslar da var. Eksik olduğu taraf bitiricilik. Açığa geçsek yani o zaman bitiriciliği arttırabiliriz. Mesela sağ açık yapalım. 103'lük bir sağ açık gibi oynamakta şu şekilde. Bitiriciliği zayıf. Şu top sürmeden bir tane alsam, kıvraklıktan da bir tane alsam 6 ilerleme puanı var. Dedim ki ben bitiriciliği biraz daha arttırayım. Çok da artmadı ama bu kadar arttı. Hızlanma, top sürme 90-90'ın üzerinde. Pas desek var. Bitiriciliği de 77. Ben Donadoni'yi kanatta kullanır mıydım hani elimde olsa? Bir ortada denerdik arkadaşlar ama kanatta kullanmayı, açıkta özellikle kullanmayı tercih edebilirdim. Dizilişimize göre tabii eğer açıklı kanatlı diziliş kullanıyorsak değişik bir futbolcu kanatta da oynayabilir, merkezde de oynayabilir. Diğer futbolcumuza bakalım Nakata. O düşük seviyeli parma zamanından geldi.
Nakata'ya baktığımızda birçok kartı var. Seviyeleri öyle çok uçuk kaçık değilmiş. Bir bakalım dedim, acaba çok fazla yüksek seviyeli kartı geldi mi? 99. 99 çok düşük ama. Güçlendiricili menajerde 100 seviye. Fransız menajerde de 100. Bu aşağıdakileri tercih edelim. Şu an paketlerde satılanlar. Yine 100. Xabi Alonso'yu alalım. Hatta Guardiola'ya bakalım. Yine 100. Güçlendiricili menajerlerde 100 seviye. Yaratıcı oyun kurucu. Birçok özelliği ama 80'in üzerinde. Top kontrolü, top sürme, sık tutma, oralar güzel. Pas desek, bitiricilik desek, duran top, falso, hız, şut gücü 80 üzerinde. Hızlanma 91, denge 91. Ama çok yüksek seviyeli bir isim değil. Yani epiklere baktığımız zaman geçen hafta mesela 3 tane epik futbolcu da 103 seviyeydi. Şimdi biri Rui Costa 102, Donadoni 101, kanatta biraz daha etkili oynayabilir ve Nakata'da 100 seviye. Renkli kartlara geldiğimizde orada düşük seviyeliler de var. Yani paket seviye anlamında çok heyecan verici değil ne yazık ki. Adaylı sözleşmenin süresine baktığımızda arkadaşlar benim tam kurtarıyor. Ben biraz harcamıştım çünkü. 12 Eylül'de güncelleme var. Oyun bakıma girecek. 11'de açılır. Belki gecikme olur. 12, 1, 2'yi de bulabilir. Bazen güncellemelerde öyle oluyor. Ama benim 12 Eylül'de 18.01'de söz süresi bitecek adaylı sözleşmem var. 18.50'de ben artık kullanmayacağım. Alacağımızı da almıştık. Yeni gelecek 12 Eylül'de gelecek adaylı sözleşme paketinden oyuncuları alacağım. Saati kurtarır bizi. Saat 6'ya kadar süremiz var. Oyun 1-2 saat geç açılsa bile 12'de 1'de sıkıntı olmayacaktır. Adaylı sözleşmelerin son sürelerine bakmak lazım arkadaşlar. 12 Eylül'den önce dolan varsa mecbur kullanmamız gerekiyor. Ama 12 Eylül'de de süresi dolacaklar varsa sabaha denk gelmemeli. Oyun bakımdayken süresi bitiyorsa yine kullanamayız, silinmiş olur. Ama bakımdan sonraya denk geliyorsa sıkıntı olmaz. Yeni gelecek paketten oyuncu alabiliriz. Bu paketten açılım yapılır mı dersek de bu pozisyonlarda oynayan çok daha güzel futbolcular var. Takım oyun tarzı farklı olan, özellikleri yüksek olan çok fazla futbolcu geliyor. Ha belki bu futbolcuların hayranıysak açılım gerçekleştirilebilir. Özellikle Milan kadrosu kuran arkadaşlar zaman zaman oluyor ama 150 oyuncuların içerisinden de epik çıkarmak gerçekten çok zor. Ama bizim bir tane Zico bizi mahvetti zaten arkadaşlar. Paramızı falan bitirdi. Yine gelmedi. Zaten bir epik gelmişti Batistuta. Kalan o 100 futbol parasıyla bir de buradan bir denesek. Çok zor tek atmak ama vermedi. O Zico'dan sonra da keşke Zico tarafından atsaydık. Belki oradan gelirdi arkadaşlar. Ama burada renkli verdi. Boşa gitmedi para diyeceğim de bu renklilerin de seviyesi çok yüksek değildi. İlk baktığımız isimdi hatta. Yani fullenmez de antrenör de çok harcanmaz. Yani Kostić olsaydı mesela fullerdik, denerdik kendisine. Öyle çok heyecan verici bir paket olmadı ne yazık ki. Sizler de yoruma görseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.